Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir krep tarifi vereceğim. Hamur yoğurma yok, bekleme yok. Çok kolay, çok da lezzetli. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Kasemize 2 tane yumurta, 1 yemek kaşığı şeker alıp güzelce çırpalım. Şekerimizi eriyene kadar karıştıralım. 1 su bardağı su ilave edelim. 1 su bardağı süt. Karıştıralım. 1 tatlı kaşığı maya, 1 paket mayanın yarısı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. Kabartma tozu acılık vermiyor. İçinde kabartma tozu olduğunu da anlamayacaksınız. Unumuzu ilave edelim. Çırpıcı ile karıştıralım. Hamurumuz pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Hamurumu kenara alıyorum. Şimdi de sebzelerimi doğrayacağım. 5-10 dakika beklemesi yeterli. 1 tane domates, 2 tane biber, 1 tane patates, 1 tutam maydanoz. Malzemelerimiz bunlar. Öncelikle biberlerin baş kısımlarını alalım. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkaralım. Biberlerimizi ince şeritler halinde dilimleyelim. Biberlerimiz içinde çiğ kalmıyor. Çok da kolay pişiyor. Doğrarken ince ince doğrarsak daha güzel olur. Pişmesi daha kolay olur. Tabağımızı alalım. Şimdi de bir tane domates kabuğunu soymuyoruz. Ortadan ikiye keselim. Baş kısımlarını çıkaralım. Domatesi de aynı şekilde şeritler halinde dilimleyelim. İnce küpler halinde doğrayalım. Ne kadar ince doğrarsak içinde pişmesi de o kadar kolay olur. Bu tarifi çocuklarınız okuldan gelince de yapabilirsiniz. İsterseniz kahvaltıya da yapabilirsiniz. Herkesin evinde bulunacak malzemelerle yapılabilecek bir tarif. Domateslerimizi de doğradık. Tabağımıza alalım. Maydanozumuzu da aynı şekilde doğrayalım. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Şimdi de patatesimizi rendeleyelim. Patatesimiz haşlanmış değil. Kabuklarını soyduk, rendeleyelim. Bu çok da kolay pişiyor içerisinde. Çiğ kalmıyor. Patatesin suyunu sıkmadık. Direkt içine ilave ettik. Bir kase peynir. İster kahvaltılık peynir olsun, ister lor peynir olsun. Ne varsa onu kullanabilirsiniz. Hepsini hamurun üzerine boşaltalım. Hepsini çiğden kullanıyoruz. Hiçbirini kavurmuyoruz. Maydanozumuzu da koyalım. Spatula ile alt üstü karıştıralım.
Hamurumuz hazır. Bu şekilde 5 dakika beklemesi yeterli. Tavamız ısınana kadar. Tavamızı yağlayalım. İçerisine 2 kepçe koyalım. Tavanın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Her tarafına kepçenin sapıyla güzelce yayalım. Kapağını kapatalım. Ocağımızın altı kısık olsun. Üzeri göz göz olana kadar pişirelim. Alt üstü çevirelim. Tekrar yağlayalım. Yağ sürerken bol bol dökmeye gerek yok. Fırçayla sürmemiz yeterli. Sürekli kapağını kapatırsak daha güzel pişer. Pişen krepimizi tabağımıza alalım. Tavamızı tekrar yağlayalım. Bir buçuk iki kepçe koymamız yeterli. Kepçenizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Kapağını kapatalım. Üzerini hafiften yağlayalım. Üzerine kabarcıklar çıktığınca çevirin. O şekilde alt üstü daha kolay pişiyor. Tekrar kapağımızı kapatalım. Görüyorsunuz alt üstü nar gibi kızardı. Servis tabağımıza alalım. Tekrar tavamızı yağlayalım. Ocağımız harlı ateşte olmasın. Tavanın her tarafına gelecek şekilde güzelce yayalım. Kapağını kapatalım. Hepsini bu şekilde pişirelim. Bu şekilde üzerinden kabarcıklar çıkınca üzerini yağlayalım. Hafiften fırçayla gezdirmemiz yeterli yağsına. Kontrollü bir şekilde çevirelim. Tekrar yağlayalım üzerine. İçinde yağ olmadığı için dışına yağ sürmemizde bir sakınca yok. Görüyorsunuz alt üstü nar gibi kızardı. Bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Tekrar tavamızı yağlayalım.
Okuldan gelen çocuklarınıza bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hem doyurucu hem de vitaminli. Çok da kolay. Tekrar üzerini yağlayalım. Kreplerimizin hepsini bu şekilde pişirdik. Masamızı alalım. Yumuşacık, içi pişti, çiğ kalmadı. Kapağı da kapattığımız için bütün sebzeler pişti içinde. Bıçağımızla dilimleyelim. Bu şekilde servis yapması daha kolay. Doku testi yapalım. Görüyorsunuz. Çok da güzel oldu, lezzetli oldu. Mis gibi kokular yayıldı. Sıcacık. İster çay saatinde, ister kahvaltıda. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.